Bakalım ilki siklinler. Siklinler kimmiş? Siklinler sitoplazmada bulunan bir protein grubu. Bu protein grubu hücre döngüsünü kontrol ediyor ve bunların adına siklinler diyoruz. Düzenli olarak, siklik olarak artıyor, sentezleniyor, yıkılıyor, azalıyor. Hatırlıyorsanız hızlı bir şekilde yıkım vardı proteozom yola. İşte bunu tam olarak kastediyoruz. Siz bu proteinleri hızlı bir şekilde ortadan kaldırmanız lazım ki yanlış anlaşılmasın. Ben G1 evresinde miyim, S evresinde miyim, DNA'yı mı sentezleyeceğim, mitozda mıyım? Hücrenin buna karar vermesi için bu siklinlerin, siklin B'nin hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması, yok edilmesi, monomerlerine ayrılması lazım. İşte hücre siklus proteinleri de bu evrede üretiliyor, ubiquitin aracılığıyla yıkılıyor, protozom yolu aracılığıyla yıkılıyor diyoruz. Siklinlerin kendisi bu üretilen proteinler. Enzim değil, enzimatik aktiviteye sahip değiller. Bunların her birisi hücre döngüsünün farklı evresinde görevlidir. Mesela G1 fazında siklinde, S fazında siklin, G2'de siklin, A veya mitoz evresine geldiğinizde siklin B. Hani A, B, C, lan C'si nerede bunun? Gençler bunun C'si kaybolmuş, C'sini bulursanız bana söyleyin. A, B, D ve E siklinleri hücre siklusunun düzenlenmesi sırasında artıyor. O zaman artık şunu diyebilirim. Ortama baktım. Hangi siklin var? Siklin A var. Ve o zaman ben buna hücre siklusunun G2 fazındadır der miyim? Derim. Baktım ortamda hangisi en fazla? Siklin E. Ben bu hücre siklusunun S fazındadır, DNA replika oluyor der miyim? Derim. Anlatmaya çalıştığımız bu. Siklinlerin görevi neymiş? Bunların enzim aktivitesi yok dedik ya. Siklinlerin görevi siklin bağımlı kinazları aktive etmek. Tamamlayıcı. Bunlar coşku veriyorlar. Her bir siklin kendine özgü siklin bağımlı kinaza bağlanabilir. Hayda, bu ne demek? Yani A 1'e bağlanıyor, B 2'ye bağlanıyor, C yoktu. D 4'e bağlanıyor, E 5'e bağlanıyor gibi bir yorum yapabiliriz. Her bir siklin kendine özgü siklin bağımlı kinaza bağlanır ve böylece bir kompleks oluşturur. Farklı bir siklin ve siklin bağımlı kinaz kompleksi meydana gelir. Bunlar komutandır, CEO'dur, şeftir, patrondur. Farklı proteinleri aktive ederler. Şimdi şurada bahsettiğimiz neredeyiz? Şu bir komutan, orkestra şefi, bunun emrinin altında yüzlerce, binlerce farklı asker var, farklı proteini aktive edecekler. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Siklinler döngüdeki seviyelerine göre dörde ayrılırlar. Bunlara G1 siklinler diyoruz. G1 siklinler kimmiş? D tipi siklinler. G1'de kim var? D siklinleri var. Bunların da D'nin 1, 2, 3'ü var. Daha fazla açmıyorum. Sonra G1'den S'e geçerken hani bir karar verme aşaması var diye, bir sınır noktası aşaması var diye karar verdik. Mitoza gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Oradaki hassas dengede G1S siklinleri, E tipi siklinler burada görevliymiş. Dediğim gibi bunların hepsinin bir ikisi var. A'nın da, B'nin de, E'nin de 1, 2, 3 tipleri var. Oraları açmıyoruz. S tipi siklinler ne? Eğer baktık ortamda A tipi siklin varsa, siklin A varsa diyoruz ki bu DNA sentez aşamasındadır. Mitotik mitoz evreye geldiğimizde burada da B tipi siklinler devreye giriyor. Bu dalgalanmalar, bu grafikler proteinin hücredeki konsantrasyonunu gösteriyor. Yavaş yavaş artıyor, sonra azalıyor. Periyodik olarak artar ve azalır, sentezlenir ve yıkılır dediğimiz olay bu. Şimdi sorum şu. G1 evresinde hangi siklin vardır? S evresinde hangi siklin vardır? G2 evresinde hangi siklin vardır? Soru bu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şuradan başlayalım. Hani neredeyiz? G1 evresinde yaşamaya devam ediyoruz. Kimdi? Siklin D var idi. Bunun ikinci parçası kim? Siklin bağımlı kinaz 4. Ya veya 6 demişiz de kaynaklarda öyle diyor. Ben anlatırken veya 6 diye anlatmayacağım. Bu 4 de olabilir, 6. da olabilir. Bu 4. siklin bağımlı kinaz. Siklin D mutlak olarak siklin bağımlı kinaz 4'e bağlanır. Bu ikisi bir kompleks oluşturur. Bunlar G1 siklinleridir. Buradaki siklin bağımlı kinaz 4 de G1 siklin bağımlı kinazlarıdır. Burada D tipi siklinler D1-2 ve siklin bağımlı kinaz 4'tür. Bunlar bir protein grubu, kinaz grubu, enzim grubu demiştik ve elinin altında 100'den fazla proteini aktive eder. Yani hücre siklusunda şu emri veriyorsunuz. Arkadaşlar büyümeye devam ediyoruz.
Haberiniz olsun. Emir verdiğiniz zaman hücre içerisinde birçok reaksiyon ona göre şekilleniyor. Hani dersin başında anlattık ya, büyüme, beslenme, hareket diye bir sürü reaksiyon ve olay vardı. İşte bunu kontrol eden bu orkestra şeflerinden bahsediyorum. Bunlar P21 ve P27'yi arttırıyorlar. P53 ve retinoblastomayı düzenliyorlar. Siklin A ve E'yi düzenliyorlar. Yani bu siklin G1 siklin kompleksi, siklin D ve siklin bağımlı kinaz 4 bunları yapıyormuş. O bir yere geldiniz, G1-S siklinleri, hani karar verdiniz, senteze geçiyorsunuz ya, buradaki komutanımız kim? Siklin E ve siklin bağımlı kinaz 2. Burada D'ydi, artık değişti. E'ye geçtik. 4'tü, değişti, 2 oldu. Siklin E ve siklin bağımlı kinaz 2 arada senteze geçmeden hemen önceki evreyi düzenliyor. Bunlar ne yapıyor? ATM ve ATR kinazları aktive ediyorlar. Bunlar kim? Diyor ki bak, biz birazdan DNA'yı sentezleyeceğiz. DNA'yı doğru sentezleyecek miyiz? Kontrol et. DNA'da kırık var mı? Bu kırık bir tane mi, iki tane mi diye kontrol eden enzimleri aktive ediyorlar senteze geçtiğimizde. P53 ve retinoblastoma proteinlerini aktive ediyorlar. Ve bir sonraki adıma hazırlık yapıyorlar. Bir sonraki adım ne? Bir sonraki adım siklin A'ların üretimi. Siklin A S evresinde görevli. O zaman DNA'yı sentezliyorsanız elimizde ne var? DNA'yı sentezliyorsanız siklin A ve siklin bağımlı kinaz 2 var. Bunlar da replikasyon enzimlerini, yani DNA'yı sentezleyecektik ya, replikasyon enzimlerini aktive ediyorlar. Bir sonraki aşama G2'ye geldiğinizde bakın burada farklı bir orkestra şefimiz söz konusu. Siklin A ve bağımlı kinaz 1. Mitoza geldiğinizde siklin B ve bağımlı kinaz 1. İşte bu da Nobel'i aldığımız, keşfettiğimiz protein kompleksiydi. Burada 2 tane olduğunu ve sistemin çalışma mekanizmasını anlatmıştık. Histonları üretiyorlar, nükleer laminleri düzenliyorlar, hücre iskeletini düzenliyorlar, hücre zarfı bileşenlerini düzenliyorlar. Adamlar buradaki siklinleri ve siklin bağımlı kinazları, görevlerini tanımlamışlar. Hücre siklusunun bu şekilde düzenlendiğini ve dizayn edildiğini anlatmışlar, açıklamışlar. Siz burada dinlerken yoruldunuz, kafanız karıştı. Adamlar bunun için 30 yıl boyunca çalışmışlar. Aslında çok bir şey demiyoruz. 5 tane siklin, 5 tane kinaz, bunlar kombinasyon halinde hücre siklusunun aşamalarını kontrol ediyor diyoruz. Basitçe yaklaşırsanız bu. Ama her bir kinaz altındaki başka bir enzim grubunu aktive ediyor dediğiniz zaman işte hikaye orada değişmeye başlıyor. Bunu tanımlıyorlar, yaşamın döngüsünü, hücre siklusunun döngüsünü keşfediyorlar ve ne oluyor? Nobel ödülünü alıyorlar. Daha da basitleştirecek olursan şöyle diyeyim. Arkadaşım, 2 tane proteini tanımlayın, keşfedin, gidin Nobel'i alın. En basit haliyle bunu söyleyebiliriz. Siklin bağımlı kinazlar kim? Bunlar ikinci grup. Siklinler birinci gruptu. Siklin bağımlı kinazlar ikinci grup. Bunların hücre içi konsantrasyonları sabit, değişmez. Biraz önce siklinler ne oluyordu? Konsantrasyonu artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor idi. Bunlar enzimler. Bunların durumu sabit ama inaktif durumdalar. Çalışmıyorlar. Var, orada duruyor ama çalışmıyorlar. Kinaz aktivitesine sahip proteinler. Bunların çalışması için kim lazımdı? Coşkuyu verenler lazımdı. Bunlara abi sen yaparsın diyen proteinler lazım. İşte bunlar da siklinler idi. Siklin bağımlı kinazlar bu siklinlere bağlandıktan sonra aktive olur. Fosforilasyon yeteneği kazanır. Buna da kompleks demiştik. Siklin artı siklin bağımlı kinaz kompleksi demiştik. İkisinin bir araya gelip bağlanması gerekiyordu. Bu zaman protein kinaz aktivitesine sahip bir protein meydana geliyor idi. Kinazlar ne yapıyor? Hedeflerine fosfat takıyor. Bu fosfat takmayla hücre döngüsünün devamlılığını sağlıyorlar. Fosfat takma ne? Proteinlerin, ya biyokimyaya gidin biraz, tirozin amino asitlerine veya serin amino asitlerine fosfat takıyorsunuz. Bahsettiğimiz olay bu. Fosfat takmak bu kinazlar tarafından yapılıyor ve bir protein kapalı iken, çalışmıyorken, inaktif halde iken fosfat taktığınızda çalışır, aktive olur hale geliyor. Bu aktivasyon modeli. Tersi bir durum da olabilir. Bir protein çalışıyordur. Buna fosfat taktığınızda bu artık çalışmaz hale gelir, inaktif hale gelir. Buna da inhibisyon modeli diyoruz. Yani şurada söyleyeceklerim bu. Fosfat takmak mutlaka aktive etmek değildir.
Fosfat taktığınızda statüsü değişiyor. Çalışıyorsa inaktif hale geliyor, inaktifse çalışıyor hale geliyor. Veya şeyi hatırlayınız, nükleer por kompleksini, orada fosfat takarak o transkripsiyon faktörünü durdurmuştuk, maskelemiştik. Fosfatı çıkarttığımızda, şurada defosfataz ile fosfatı çıkarttığımızda nükleer lokalizasyon sinyali NLS aktif hale geliyordu ve sitoplazmadan çekirdeğin içerisine giriyor idi. İşte altta bulunan bir sürü basamaktaki enzimleri, proteinleri düzenliyorlar. Dediği bu. Arkadaşım biz büyüme aşamasındayız, ona göre çalışın. Büyüme işini yapan enzimler çalışsın. Mitoza geldiğinizde biz bölüneceğiz, bölünme işini yapan enzimler çalışsın. Demeye çalıştığı bu. Orkestra şefleri de dediği bu. Siklinlerin görevi siklin bağımlı kinazları aktive etmek. Buraları söyledik. Şunu diyoruz. Bunların da 4 grubu var. G1 siklin bağımlı kinazlar, S sentez siklin bağımlı kinazlar, M mitoz siklin bağımlı kinazlar diye aynı şekli, aynı ifadeyi tekrar ediyoruz. Yani şuraları anlamaya çalışıyoruz. Siklinler var, bunlara bağlanan siklin bağımlı kinazlar var ve bunlar değişiyor. Ve bunların her biri kendi içinde bulunduğu hücre döngüsüne, hücre evresine göre farklı reaksiyonları, hücrenin farklı bir işini yapıyor. Şimdi büyümemişseniz, yeteri kadar besin yok ise DNA'yı sentezlemenin ne anlamı? DNA'yı sentezleyecek enzimler ayrı, mikrotübül sayısını arttıracak, mitotik iyi ipliği oluşturacak enzimler ayrı. Yani orkestra şefi dediğimiz bu. Hücrenin içerisinde bulunduğu döneme göre o aşamada bulunan enzimleri sentezlemek ve bunları aktive etmek. Bunu da söyledikten sonra dimer yapıda olduklarını söyledik. Şimdi bu ikisini bir açmaya çalışıyoruz. Siklinler düzenleyici alt birimler. Siklin bağımlı kinazlar kinaz aktivitesine sahip katalitik enzimatik alt birimlerdir. Normal şartlar altında hücrede siklin bağımlı kinaz 4 sabittir. Değişmez. Konsantrasyonu artmaz. Ama bu enzim inaktif halde dedik ya, bunun bir prangası var bu enzimin. Hareket edemiyor. Kinaz inhibitörleri dedik ya, bir yandan da baskılıyorsun veya inhibitör kinazlar diye. P16 denilen bir protein var. Bu P16 proteini geliyor siklin bağımlı kinaz 4'e bağlanıyor. Normal şartlarda bu var ve inaktif durumda. Hücre siklusunda ilerleyeceksiniz. Bir baktınız ortamdaki siklin D miktarı arttı. Hani siklik olarak artıyordu ya. Siklin D miktarı arttı ve siklin bağımlı kinaz 4 ile bağlanıyor. İnhibitör kısmı uzaklaştırılıyor. Proteozom yolu bu artık, bunu anladınız. Fosfat taktınız. 4 tane ubiquitin taktınız. Bu proteozom yolağında inhibe edilecek protein demek. Ve bu birinci G1 evresinin kinazını aktive ettiniz. Bu domino taşı gibi zincirleme birbirlerini hep böyle aktive ediyorlar. Sonra G1'den çıktık, G1S evresine geldik. P27 burada baskılıyor, inhibitör. Siklin bağımlı kinaz 2'yi. Bu ikisini ayırdık. Siklin E geldi, bağlandı. Siklin E ve kinaz 2 aktive oldu. P27 ve P21'i inhibe ettik. Uzaklaştırdık. İnhibitör proteinleri uzaklaştırdık. Engelleyici, kinazları baskılayan proteinleri uzaklaştırdık. Siklus devam ediyor. Siklin A var. Onun miktarı arttı. 2 ile bağlandı. Siklus devam ediyor. Siklin A bağımlı kinaz 1 ile bağlandı. Bu şekilde domino taşı gibi herkes hem kendini hem bir sonraki evredeki ya iş görecek olan proteinleri aktive ediyor diyoruz. Temelde ne anlattık? Arkadaşlar dedik. Bir siklinler var. Temelde bu. D, E, A, B. Sonra kinazlar var dedik. 4, 2, 1. Sonra bunlar inaktif halde bulunuyor. Bunları aktif hale getirmeniz lazım dedik. Bunlar inaktif halde bulunurken baskılayan proteinler var dedik. P16, P21, P27 gibi proteinler bu kinazları baskılıyor dedik. Basit haliyle bu şekilde anlatabiliriz. Hücre döngüsü inhibitörleri diyelim, devam edelim. Siklin bağımlı kinaz inhibitörleri, siklin dependent kinaz inhibitör, CDKI olarak da geçiyor. Baskılayıcı, durdurucu, engelleyici, inhibe edici bir grup. İnhibitör kinaz, HIP ve CIP inhibitörleri P53 gibi ifade edilebilir. İki ana grubu var. Siklin kinaz inhibitörlerinin iki ana grubu var. İnhibitör kinazlar, şu 4 dediğimiz protein 15, 16, 18 ve 19 bunlar. Siklin bağımlı kinaz 4'e bağlanıyorlar. Hücre siklusunu G1 fazında durduruyorlar. Yani şurada inhibitör kinazlarımız 15, 16, 18, 19 geliyor.
şuradaki siklinde ve siklin bağımlı kinaz 4'e bağlanarak bunu durduruyor. Anlattığımız buydu. Baskılama bu, inhibitörler. Şunlarda da P21, P27 ve P57 bunlar da KIP olarak geçiyor. Kinaz inhibitör proteinleri olarak geçiyor. Bunlar da 2'ye ve siklin bağımlı kinaz 1'e bağlanarak G1, S ve G2 aşamalarında hücre siklusunu durduruyorlar. İki tanesi aktive ediyor. Şuradaki D'ler, E'ler, A'lar aktive ediyor. Siklin bağımlı kinaz 4, 2, 1 aktive ediyor. Şu ana kadar iki tanesinin de inhibe ettiğini gördük. İnhibitör kinazlar protein 16 ve kinaz inhibitör proteinler protein 21 ve 27 gibi. Aktive eden iki tane, engelleyen iki tane diyoruz. Bir de retinoblastoma ve P53 var. Biraz da onlara bakalım. Bunlar tümör baskılayıcı genlerdi. Hücre siklusunu kontrol ediyorlardı. Eğer siklusta anormal bir şeyler varsa dur arkadaşım diyorlardı. Bunlar buydu. Tümör baskılayıcılar bu. Retinoblastoma bir tümör baskılayıcı gendir. Şuradaki yeşil olan retinoblastoma proteini. Retinoblastoma kimi tutuyor? E2F'yi tutuyor. Retinoblastoma hemen yanında E2F proteinine bağlı. E2F bir transkripsiyon faktörü. Bunu tutmasak, boşta bıraksak bu E2F o transkripsiyon faktörü olarak çekirdekten içeri giriyor ve DNA'ya diyor ki hadi bölünelim. Retinoblastoma bunu tutuyor dedik. Bu protein retinoblastoma G1 ve S geçişini düzenler. Sadece burada aktif görevlidir. Bu başlangıç noktasıdır. Burası önemli demiştik. Kısıtlama, restrüksiyon noktası, start noktası dediğimiz buydu. Ayrıca aktif retinoblastoma, bu şu an inaktif halde. Aktif retinoblastoma 100'den fazla enzimi aktive ederek hücre döngüsünü devam ettiriyor. E2F de kendi çapında bir özgünlüğe sahipti. Transkripsiyon faktörü olarak çekirdekler içeri girip DNA sentezini başlatıyor idi. Birçok proteinin ekspresyonunu aktive ediyor idi. Şimdi G1 evresinde büyüme faktörü yok ise baktık çevre şartları uygun değil. Ne olacak? Start kısıtlama restriksiyon noktası geçilemez. G1'de yaşamaya, döngüye devam ediyoruz. Hücre döngüsü durur. G1'de devam eder. Büyüme faktörü yok. Yeterince besin veya çevre şartları uygun değil. Ama retinoblastoma mutasyona uğrarsa, işlevini kaybederse, bu bunu tutmaz ise E2F ne yapacak? Boşta kalacak. Hop gidecek çekirdeğe devamlı diyecek ki bölün. Hücrede zannedecek ki ortam çok güzel bölünüyorum. İşte retinoblastoma görevi E2F'yi tutmaktır, bağlamaktır. Bu işlevini kaybederse E2F başıboş serbest kalır. Hücreyi sürekli mitoza, döngüye sürükler ve kansere dönüşür. Bunun bir başkası P53 için de geçerli. P53 de tümör baskılayıcı bir gen. Transkripsiyon faktörü olarak da görev yapıyor. P53 hücre siklusunun her evresinde görev. Yüksek konsantrasyonlarda P53 genetik hasarı gösterir. Aktif P53 DNA'yı tamir et veya apoptoz proteinlerini aktive eder. Şimdi DNA'nın bir S evresi vardı değil mi? Hücre siklusunun. DNA'yı sentezledik. Ne oldu? Biz DNA'nın aynı kopyasını yaptık. Hatalı yaptık. Kusura bakmayın diyemiyoruz. Burada bir kontrolörler var. ATM ve ATR. Hemen geliyor hop bakıyor diyor ki arkadaşım burada DNA'da çift zincirde kırık var veya DNA'da tek zincirde kırık var. DNA'da sıkıntı var, DNA'da hasar var diye bu bilgileri veriyor. Eğer hasar varsa checkpoint kinaz 1 veya 2 üzerinden P53 uyarılıyor, aktive oluyor, fosforlanıyor. P53 şöyle bir tane var. Her şey yolunda ise P53'ü atıyorlar. Bir tane var. Her şey yolunda ise P53'ü atıyorlar. Bu şekilde. Ama DNA'da hasar var. Bunlar kinazdı. ATM tut checkpoint kinaz 2'yi aktive etti. Fosfat taktı. Checkpoint kinazda P53'e fosfat taktı. Kinaz aktivitesi zinciri devam ediyor. P53 fosfatlı iken, aktive olmuşken atılmıyor. Duruyor. Kontrol devam ediyor, yanına bir tane daha geliyor. Kontrol devam ediyor, yanına bir tane daha geliyor. Eğer DNA'da hasar varsa hücre döngüsünü durduruyor P53. P53 şunu diyor. Durun diyor, DNA'da hasar var. Yapabiliyorsanız tamir edin. Önce hücre siklusunu durduruyor. Sonra yapabilirseniz tamir edin diyor. Yapamazsanız ölüme götürüyorum haberiniz olsun diyor. P53 3 seçeneği var. DNA'da hasar varsa hücreye 3 seçenek sunuyor. Diyor ki dur arkadaşım hatalı iş yapıyor. Tamir edebiliyorsan et, tamir edemiyorsan ölüme gitmek zorundasın.
Hatalı DNA ile ilerlediğinde mutasyon olacak. Mutasyon sonunda kanser. Sonra seninle kim uğraşacak diyor. P53'ün görevi bu. İşlevini kaybederse, P53 yoksa artık ben karışmıyorum arkadaşım. DNA'nızda kırık varmış, yokmuş, hasar varmış, yokmuş. Ben ilgilenmiyorum. Herkes yürüsün, gitsin, bölünsün derse o zaman da P53'ün işlev kaybında mutasyon ve kanser şekilleniyor diyoruz. Şimdi bunu şematize etmeye çalışalım. Önce normalden gidelim. Normal büyüme faktörleri var ise, hayat güzel devam ediyor ise P53'e bakarlar. P53'e derler ki iyi, tamam, güzel, sana gerek yok, her şey yolunda. Sen git protozom yoluyla parçala. Ortamda P53'ü bekletmiyorsunuz, biriktirmiyorsunuz. Bunun yardımcı olan hücre siklusunun kontrolünü sağlayan ARF, MDM2 gibi enzimler var. Buradaki MDM2 ne yapıyormuş? Buradaki MDM2 P53'e ubiquitin ekliyor. Ubiquitin eklemek neydi? Fosfatla birlikte ubiquitin eklemek. 1, 2, 3, 4 hop seni artık işaretledim. Protozom yolağında sen parçalanacaksın. Peki sıkıntı nerede başlıyor? Sıkıntı DNA zincirindeki kırıkla başlıyor. DNA'nın zincirinde bir kırık olabilir, iki kırık olabilir. ATM veya ATR kinazlar aktif oluyor. Diyor durun buldum diyor. DNA'da kırık var. Bu ATM kinaz aktivitesini, fosfatı checkpoint kinazlara takıyor. Checkpoint kinazların iki görevi var. Bir, şurada CDC25'i aktive ediyor. Bunu fosfatlıyor, hücre siklusunu durduracak. Bir de checkpoint kinazlar P53'ü fosfatlıyor. Fosfatladığınızda, aktive ettiğinizde bu artık gidip yıkılamıyor. Ubiquitin takılamıyor. Bu birikiyor. 1, 2, 3, 4. 4 tane P53 olduğunda transkripsiyon faktörü olarak çekirdekten içeri girip yeniden DNA'yı aktive ediyor. DNA'nın hangi bölgelerini? P21, P27, P16. Bunlar kimdi? İnhibitörlerdi. Hem yolun biriyle fosfatazları aktive etti hem de şuradaki transkripsiyon faktörüyle inhibitör proteinleri aktive etti. Yani hücre siklusunun G1S, G2M hangi evresinde olursanız olun diyor ki DNA'da hasar var, inhibitör proteinlerle sistemi durdurun diyor. P53'ün yaptığı birinci işlem buydu. Hücre siklusunu durdur. P53'ün yaptığı ikinci işlem ne? DNA tamir mekanizmaları var. Bunları aktive ediyor. Bu proteinleri üretiyor. Gidin diyor, tamir edebiliyorsanız edin. Tamir edemiyorsak P53'ün üçüncü görevi de bu. P53 eğer DNA'yı tamir edemiyorsanız diyor ben ölüm habercilerini Puma ve Noxa'yı gönderiyorum. Hop hücreyi apoptoza götüreceğim. Hücre ölecek. Ben diyor böyle mutasyona uğramış aşıbozuk hücreyle uğraşamam. P53 bu kontrol mekanizmasını sağlıyor. Evet gençler, şimdi kısa ara verelim. Çayınızı kahvenizi alın. Dinç ve sakin kafayla gelin. Yeniden devam edeceğiz.